Merhaba kıymetli dostlarım, yepyeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Son yıllarda yapay zeka programlarının geliştirilmesiyle yapay zekanın hayatımıza girmediği bir alan adeta yok gibi. Hatta öyle ki yapay zekanın her şeyi yapabildiğini ve bildiğini, dolayısıyla tasarımcı ve sanatçılara da ihtiyaç duyulmadığı gibi tartışmalara sizler de şahit olmuşsunuzdur. Ancak şu unutulmamalıdır ki yapay zeka sadece işimizi kolaylaştıran ve hızlandıran bir araçtan öteye gidemez. İşte bizler de bu gelişmenin karşısında durmak yerine bunu bir araç olarak etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi sizlere bugün göstermek istiyorum kıymetli dostlarım. Örneğin elle çizdiğimiz şunun gibi bir taslak çizimi yapay zeka programlarını kullanaraktan etkili ve güzel, renkli bir illüstrasyona nasıl dönüştürebileceğinizi bugün sizlere göstermek istiyorum kıymetli dostlarım. Ancak eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başlayalım o zaman. Önce ChatGPT ile tasarıma başlayalım sevgili dostlar. Bakın az önce de size göstermiş olduğum şu resmi kullanacağız. Bu resmin de nasıl çizileceğine ilişkin videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz sevgili dostlar. Bunun linkini de yukarıya koyacağım. Orayı da tıklayarak bakabilirsiniz. Şimdi tekrar dönelim. Evet. ChatGPT'ye giriyoruz dostlarım. Artık bunu nasıl açılacağı konusuna girmiyorum. Sizler artık onu kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bakın hemen buradaki arama çubuğunun bulunduğu yerde sevgili dostlar kutucuğun ya sol tarafında bakın dosya eklemek için bir sembol var. Burayı tıklatıyoruz. Artı sembolünü fotoğraf ve dosya ekle diyoruz. Az önceki size gösterdiğim resmi seçiyorum. Evet seçtik. Şimdi resmimizi yükledikten sonra bir prompt yazıyoruz sevgili dostlar. Şu şekilde bir prompt yazayım. Yüklediğim görseli renkli bir illüstrasyona dönüştürmeni istiyorum. Evet, şimdi bakalım. Evet, bekliyoruz. Şu anda sonucu. Bakın şu anda işlem yapılıyor. Bu arada kronometreyi de tutuyorum. Bakalım ne kadar zamanda bu görseli oluşturacak. Daha sonra da Google'ın Gemini'ni deneyeceğiz. Aradaki farkı görelim diye. Bu arada bu promptu kopyalayayım. Ozan'a kadar kopyalıyorum. Aynısını Gemini'de kullanacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz sevgili dostlar.
Evet sevgili dostlar, bakın. Şu şekilde bir illüstrasyon oluşturmuş oldu. Dakika olarak 3,5 dakika sürdü sevgili dostlar. Şimdi aynı promptu Gemini'ye verelim. Gemini'yi açıyoruz. Buraya da aynı şekilde dosya yükle diyorum. Resmi seçiyorum. Promptumu da şuraya yapıştırıyorum. Şuradan araçlar, dinamik görünüm, öğrenme rehberi, görüntü oluştur diyor. Burayı tıklatıyorum. Ve gönder diyorum sevgili dostlar. Evet, bakalım bu ne kadar zamanda oluşturacak Gemini. Evet, görüyor musunuz sevgili dostlar, bakın. Yani 15 saniye. Bakın 15 saniye gibi kısa bir sürede oluşturdu ve çok daha başarılı bir illüstrasyon oluşturdu sevgili dostlar. Evet, bakın. Şu şekilde hemen. Şimdi bakın, bunu biraz geliştirebiliriz. Bu illüstrasyonu biraz geliştirmeyi de size göstereyim. Bakın, şimdi buradaki yeni bir prompt daha girelim. Oluşturduğun asyon ya da şey diyelim, şöyle, pardon. Şöyle yazalım. Yatağın arkasında yer alan duvarın rengi koyu antresit olsun. Antresit olsun diyelim. Ve bir daha deneyelim sevgili dostlar. Evet, bakın duvarın rengi de antresite dönüşmüş oldu. Şimdi birazcık daha geliştirelim. Bakın. Duvarda asılı olan tablo pop art sanatına uygun bir tablo olsun. Ayrıca pencerenin sağına ve soluna toplanmış perde olsun.
perde olsun. Başka ne olsun sevgili dostlar? Şöyle düşünelim. Tamam. Yatağın örtüsü, yatağın örtüsü, yastık kılıfı ve nevresim. Şöyle diyelim, daha kısa yazalım. Yatak, şöyle diyelim. Nevresim takımı, İspanyol, Endülüs diyelim. İspanya'yı karıştırmayalım. Endülüs tarzı süslemelerle bezensin. Şimdi bir bakalım sevgili dostlar. Bir de bunu deneyelim. Evet, bak görüyor musunuz sevgili dostlar? Son derece güzel içerikler oluşturuyor ve çok çabuk oluşturuyor. Yani ChatGPT'den çok daha üstün. Dolayısıyla bunu kullanmayı tercih ediyorum. ChatGPT çok geç tepki veriyor ve oluşturuyor. Şimdi bakın şu şekilde. Şimdi yatak örtüsünün rengini de değiştirebiliriz. Bakın. Nevresim takımının renkleri kırmızı ve turkuaz olsun. Turkuaz olsun. Ayrıca duvarda asılı olan pop art resim biraz daha daha çağdaş olsun. Daha modern olsun. Evet, bakın şimdi birazcık daha geliştirelim bunu. Evet, kıymetli dostlarım bakın görüyor musunuz? Yani son derece başarılı. Yatak örtüsünü birazcık daha değiştirebiliriz. Nevresim takımının desenleri Endülüs tarzı ve daha modern olsun. Bir de böyle deneyelim bakalım.
Evet, şimdi daha güzel oldu. Gördünüz mü? Kıymetli dostlar. Şimdi şöyle bir şey daha ekleyelim mi sevgili dostlar? Bakın, pencerenin yanına bir tane de saksıda çiçek ekleyelim, değil mi? Bakın, hemen onu da ekleyelim. Şöyle yapalım. Pencerenin sol tarafına saksıda canlı bir çiçek eklemeni istiyorum. Evet. Böyle geliştiriyorsunuz sevgili dostlar. Bakın, oldukça güzel bir şekilde yaptığımız çizimi geliştirdi sevgili dostlar. Evet, sizler de kendi tasarımlarınızı, taslaklarınızı yapay zeka ile bu şekilde çarpıcı illüstrasyonlara dönüştürebilirsiniz kıymetli dostlar. Yani diyeceğim şu, buna düşman olmaya gerek yok. Bunu iyi bir araç olarak verimli bir şekilde kullanabiliriz. Evet kıymetli dostlar, görüyorsunuz, bakın tekrar göstereyim. Bakın şuna bakın. Bir de evet, bakın ChatGPT'nin de bu şekilde. ChatGPT'ye de örneğin buna da aynı şeyi verelim. Bakalım, buna da geliştirelim. Yatağın arkasındaki duvar koyu antresit renkte olsun. Duvarda asılı tablo modern pop art tarzı olsun. Pencerenin sol tarafında saksıda canlı bir çiçek olsun. Nevresim takımı Endülüs desenleriyle kırmızı ve turkuaz renkte olsun. Evet, şimdi az önce yaptığım şeyleri buna da eklemek istiyorum. Pencerenin sağında ve solunda toplanmış
perde olsun. Evet. Bakalım nasıl bir illüstrasyon oluşturacak. Evet, onu yapa dursun sevgili dostlar. Bakalım. Bu arada bakın bunu buradan görüntüyü paylaşabilirsiniz. Ya da buradan tıklayarak resmi indirebilirsiniz veya kopyalayabilirsiniz. Ya da Pro ile yeniden yapabilirsiniz. Bakın biz burada kıymetli dostlar, biz burada ücretsiz sürümle yaptık. Şimdi resmi indirelim. Tamam diyelim. Resmi indirdik. Bakalım resmin büyük boyutuna. Evet, bakın büyük boyutu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi son derece başarılı bir resim sevgili dostlar. Şimdi bakalım, tekrar ChatGPT'ye dönelim. Evet, bakın hala işlem sürüyor. Sulu boya yaptığı illüstrasyonu kıymetli dostlar. Gemini'de da sulu boya yapabilirsiniz. Veya istediğiniz herhangi bir boya tekniğini kullanabilirsiniz. Bakın bu da Gemini'nin ChatGPT'nin üretmiş olduğu az önceki promptu buraya verdim. Bakın aslına bağlı kalmadı. Tamamen farklı bir şey çıkarttı. Yani dolayısıyla ben pek de başarılı görmedim bunu, işin doğrusunu isterseniz kıymetli dostlar. Şimdi artık kararım nettir. Gemini benim için şu anda bir numara gözüküyor. Şimdi bu illüstrasyonu mesela Fransız tarzı oluşturalım. Bu illüstrasyonu Fransız tarzına göre yeniden dekore et. Yeniden dekore et. Bakın. Şimdi bir de buna bakalım. Bakalım Fransız tarzına göre yeniden nasıl dekore edecek? Onu da görelim. Bakın görüyor musunuz dostlar? Yani Fransız tarzına göre dekore etti bunu. Şimdi bir de Japon tarzını deneyelim. Evet, bir de Japon tarzını deneyelim. Bakalım nasıl bir illüstrasyon yapacak Japon tarzına göre. Evet, görüyor musunuz? Bakın ne kadar başarılı ve ne kadar güzel sevgili dostlar. Gördünüz mü? Yani diyeceğim şu işte, yani tekrar edeceğim belki ama hiç korkmaya gerek yok. Bunu bir araç olarak en iyi şekilde kullanabiliriz. Bakın yani biz bunu kendimiz boyalarla uğraşmış olsak ya da bilgisayarda alıp teker teker çizmeye kalkışsak
uzun sürer. Bu bize yani saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor ve bize hız kazandırıyor ve çok başarılı bir şekilde yaptığımız çizimleri dönüştürüyor. Siz arzu ederseniz tabii ki örnek resim vermeden de, taslak vermeden de yapabilirsiniz. Ancak benim tavsiyem, sizler en azından bir taslak verirseniz çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz bu resimde. Burada yaptığımız gibi sevgili dostlar. Evet, umarım yeterli gelmiştir kıymetli dostlar. Artık sizler de yapay zekayı tasarımlarınızda veya sanatsal çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Dostlarım, geldik bir programın daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.